Ben olsam hangi cihazı alırdım serisine laptoplarla devam ediyoruz. Eğer bu video beğenilirse ve abone olup bildirimleri de açarsanız ben de bu serinin devamı için gerekli motivasyonu almış olurum. Şimdi ilk olarak listemizden bir bahsetmem gerekirse bildiğiniz gibi bu seride herhangi bir bütçe sınırlamamız yok. Yani bu noktada en düşük bütçeden ve en performanslı laptoplara da aynı zamanda yüksek bütçeli laptoplara da yakından bakacağız. Bu laptopları neye göre seçiyoruz diye soracak olursanız her türlü kullanım için en mantıklı cihazları fiyat performans oranını göz önünde bulundurarak burada her fiyat aralığından tek cihaz seçmeye çalıştım. Gerçekten bu listedeki cihazlardan oldukça memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bu listeden herhangi bir laptop aldığınız zaman gündelik kullanımda olsun, oyunlarda olsun çoğu laptopta işinizi çok rahatlıkla görebilecek durumda. Tabii ki bütçeye göre burada performanslar değişiklik gösterebilir. Biliyorsunuz ki dolar kuru sürekli olarak artmaya devam ediyor. Bu yüzden bu videoyu bundan bir iki hafta sonra belki de bir ay sonra izliyorsanız bu fiyatlar tamamen değişmiş olabilir. Yine de bu cihazların fiyat performans olduğunu düşündüğümde diğer tüm laptopların fiyatlarının da artacağını düşünürsek halen piyasaya göre alınabilecek iyi durumda olacaklarını da düşünüyorum. Zaten açıklamalar kısmında tüm cihazların en düşük fiyatlarına ulaşabileceğiniz güncel linklerini de koyacağım. Oradan tüm cihazların fiyatlarına bakabilirsiniz. Şimdi isterseniz listemizin en uygun fiyatlı modeliyle gelin başlayalım. Listemizin ilk sırasında Lenovo IdeaPad 5 modelini görüyoruz. Bu modeldeki işlemcimiz günlük kullanımda bize kesinlikle sorun çıkarmayacak bir işlemci. Güncel bir yapıya sahip olduğunu da söyleyeyim. i3 11. nesil 1115 G4 işlemcisini burada görüyoruz. 4 GB RAM ve Intel HD dahili grafik kartı bu sisteme eşlik ediyor. Windows 11 lisanslı olarak gelmesi de gerçekten güzel bir avantaj. Bu laptopu aldığınız zaman Windows kurmakla vesaire uğraşmayacaksınız. Ve 256 GB SSD'nin olması da bu bilgisayarın açılış hızını ve tarayıcı performansını da artıran detaylardan. Ekranımız Full HD TN panele sahip 14 inç boyutunda. Bataryası da 3-4 saat civarında götürecektir. Fiyatına göre en iyi ofis gündelik kullanım bilgisayarı diyebiliriz. Bu laptopa RAM takviyesi yapamıyoruz. Zaten oyun tarafında da hiçbir performans beklemeyin. 4 GB RAM günlük işler için de yeterli oluyor. Şimdi ikinci cihazımıza geçiş yaptığımızda hem performans açısından hem de uzun ömürlü kullanım hedefleyenler için daha mantıklı bir model olan Acer Aspire 3 modelini görüyoruz. Bu modeldeki işlemcimiz i5 10. nesil 1035 G1 4 çekirdek 8 threadlik bir yapıya sahipken GPU tarafında da harici ekran kartımız Nvidia MX330 2 GB sürümü cihazımızda bulunuyor. Bu bilgisayarla birlikte artık 60 FPS'lerin üstünü e-spor oyunlarında rahatlıkla görebileceğiz. Bunun dışında GTA 5 gibi oyunları da orta yüksek grafik arasında çok daha akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Bunun dışında ekran tarafına baktığımızda 15.6 inç Full HD yine TN bir panel bizleri karşılıyor. Burada ekran kalitesi kötü değil ama bir IPS panel kadar da iyi değil. 512 GB'lık SSD Acer Aspire 3'te bulunurken bu cihazın fiyat performans dengesi açısından çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Harici ekran kartıyla birlikte de söylemiş olduğum gibi uzun ömürlü gerçekten artan bir cihaz. Listemizin 3. sırasına bakarsak Lenovo IdeaPad Gaming 3'e gelin hızlıca bir bakalım. İşlemci noktasında Ryzen 5 5600H gibi kendi fiyat bandının en performanslı işlemcisini bize sunabilirken 8 GB RAM ve 512 GB SSD de bu sisteme eşlik ediyor. Ek olarak bu cihaza 8 GB'lık bir RAM daha aldığınız zaman performansınız çok daha iyi seviyelere gelecektir. 15.6 inçlik IPS ekrana sahip olan 120 Hz yenileme ile beraber gelen bu ekranımız bir oyuncu laptopuna göre düşündüğümüzde güzel bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Harici olarak da tabii ki Nvidia GTX 1650 4 GB GDDR6 formatında bir ekran kartımız bulunuyor. Bu bilgisayarla günümüzdeki çoğu oyunu orta grafik ayarında herhangi bir kasma donma sorunu olmadan rahatlıkla oynayabiliyoruz. Batarya tarafında bu cihazdan çok bir şey beklemeyin. En fazla 3 saatlik bir kullanım ömrü sunacağını düşünüyorum. Ayrıca CSGO, LoL, Valorant gibi oyunlarda 120 FPS üstünü rahatlıkla görebiliyoruz. Yani ekranımızda 120 Hz olduğundan çok güzel bir oyun deneyimi alabileceğimizi de belirteyim. Özellikle e-spor oyunlarını oynuyorsanız bu cihaz gerçekten yeterli. Bu bilgisayarın tek eksi diyebileceğim yanı FreeDOS yani işletim sistemi yüklü olmadan gelmesi. Kanalda FreeDOS bilgisayara nasıl Windows kurulur bununla ilgili de bir detaylı video yapmıştım.
Onu da kartlar kısmına bırakacağım. Eğer FreeDOS bir bilgisayar alacaksanız izlemenizi öneririm. Listemizin 4. sırasında MacBook Air M1 önümüze çıkıyor. 15.000 TL fiyatıyla video kurgu, yazılım, tasarım gibi işlerle uğraşıyorsanız fiyat performans şampiyonu da diyebilirim. Ekran kalitesi, malzeme kalitesi ve taşınabilir şık yapısıyla diğer modellerden keskin bir şekilde ayrılıyor. Ve MacBook Air'in batarya performansı da listenin açık ara en iyi batarya deneyimi sunan cihazı da diyebiliriz. Burada RAM ekleyerek veya depolama arttırarak da istediğimiz gibi MacBook Air'i özelleştirebiliyoruz. Ama 8 GB RAM en az 4-5 sene boyunca da çoğu kullanımda yeterli gelecektir. Şunu da baştan belirtmekte fayda var. Bu cihaza M1 işlemcisinden dolayı sonradan RAM ekleyemiyorsunuz. Yani satın almadan önce RAM miktarını belirlemenizde fayda var. Aynı şekilde buradaki 256 GB'lık SSD'yi de yükseltmemiz mümkün değil. Bu yüzden satın almadan önce konfigürasyonu kendimiz belirleyebiliyoruz. Şimdi hızlıca 5. cihazımıza geçtiğimizde Lenovo IdeaPad Gaming 3 serisinden RTX 3060 GPU'ya sahip olan oldukça yüksek performanslı, aynı zamanda şu piyasada çok uygun fiyatlı bir gaming laptop diyebilirim. Kasa kalitesi, tasarımı, genel bütünlüğüyle benim gerçekten beğenimi kazandı. 120 Hz IPS ekranı, Ryzen 5 5600H gibi 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip olan işlemcisiyle GDDR6 mimarili 6 GB 90 Watt gücünde 3060 ekran kartıyla piyasada açamayacağı oyun yok diyebilirim. Performans olarak çok iyi bir cihaz. Her türlü oyunda en yüksek ayarlarda 60 FPS üstünü rahatlıkla görebileceğiz. Zaten cihazımızın testlerini de farklı kanallarda bulabilirsiniz. 16 GB RAM, 512 GB SSD de cihazımızda bulunuyor. 32 GB'a kadar da RAM takviyesi yapabiliyoruz. Ve ek olarak bu bilgisayarın biraz daha gelişmiş bir konfigürasyonunda bulunuyor. O bilgisayara baktığımız zaman da Ryzen 7 işlemciyi görebiliyoruz. Burada iki işlemci arasında çok büyük farklar yok, ancak özellikle render veya video kurgu, 3D modelleme gibi, AutoCAD gibi iş için kullanacaksanız Ryzen 7'li modeli almak biraz daha mantıklı diyebilirim. Şimdi listemizin son sırasına geldiğimizde Asus'un ROG serisinden ROG Strix modelini görüyoruz. Bu laptop her anlamda tam olarak üst düzey bir cihaz diyebilirim. İşlemci Ryzen 9 5900 HX olarak geçiyor. 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıyı burada görebilirken maksimum frekansta 4.6 GHz'e kadar çıkabiliyoruz. Ekran kartı kısmında RTX 3070 8 GB'lık VRAM'e sahip olan modeli görüyoruz. Ekran kısmında ise 15.6 inç IPS panelli 300 Hz yenileme hızı sunan bu ekranda %100 sRGB değeriyle beraber oyuncular için değil, aynı zamanda taşınabilir bir iş istasyonu olarak da kullanılabilir. Ekranda renkler canlılık açısından ve doğruluk olarak gerçekten çok iyi seviyede önümüze çıkıyor. Zaten bu cihazın oyun performansından da çok bahsetmeme bile gerek yok. Hemen hemen tüm oyunlarda ultra grafiklerde 100 FPS üstünü rahatlıkla alabileceğiz. Metal ve plastik karışım bir kasayla gelen Asus ROG Strix modeli kasa çerçevesindeki RGB detayıyla da öne çıkıyor. Tasarımsal açıdan da donanımsal açıdan da çok dolu bir cihazla karşı karşıyayız. 8x2 formatında çift kanal RAM'lerimiz bulunuyor. İstersek de 32 GB'a kadar takviye yapabiliyoruz. Şimdi isterseniz son değerlendirme kısmında tüm cihazlarla ilgili genel yorumlarımızı yapalım. Evet dostlar, şimdi güzel bir özet geçip bu listedeki tüm cihazlarla ilgili genel bir değerlendirme yapacak olursak bunları neden seçtik, bunlardan da hızlıca bahsedelim. İlk olarak 5000 TL bandında sadece ofis işleri ve günlük kullanım için Lenovo IdeaPad 5 oldukça mantıklı olacaktır. Burada bir laptop alayım ama çok bir performans beklemiyorum, ortalama işlerimi yapsın diyorsanız Lenovo IdeaPad bu noktada gerçekten alınabilecek en iyi cihazlar arasında. Bunun dışında 7500 ile 10.000 TL aralığında bir bütçeniz varsa burada çok daha dengeli bir pakete sahip olan, hem günlük kullanım hem de ortalama bir performansı oyunlarda da bize verebilecek olan Acer Aspire 3 modeline de kesinlikle bakabilirsiniz. Düşük grafiklerde e-spor tarzı oyunları da 60 FPS civarında da rahatlıkla oynatabilecek, çünkü burada harici bir ekran kartımız da bulunuyor. Dostlar, bu bölümü maalesef ki tekrardan çektim, çünkü fiyatları kontrol ettiğimde hem Acer Aspire 3'ün hem de Lenovo IdeaPad Gaming 5 modelinin fiyatları
fiyatları artmış durumda. Fakat genel olarak bu fiyat bandındaki tüm laptopların fiyatları arttığı için bu iki model halen fiyat performans durumunda diyebilirim. Lenovo IdeaPad Gaming 5'ten de bahsedersek 12.300 TL bantlarında şu anda bulunabiliyor ve işlemcisiyle ve ekran kartıyla giriş seviyesi ve oyun cihazı diyebiliriz. Ancak bunun dışında mühendislik ve mimarlık uygulamaları için ve yazılım tarafında da ek olarak video kurgu, tasarım gibi olaylarda da Lenovo IdeaPad Gaming 5 gayet yeterli düzeyde. Eğer benim oyunla işim yok, tamamen iş odaklı bir laptop arıyorum diyorsanız bu noktada MacBook Air M1 işlemcili model önümüze çıkıyor. MacBook Air'ın M1 işlemcili versiyonunu kesinlikle gönül rahatlığıyla önerebilirim. Şu anki fiyatına baktığımızda 15.000 TL bandında MacBook Air'ı Pozitif Teknoloji'den eğitim indirimiyle beraber alabiliyoruz. Bu noktada MacBook Air'ın M1 işlemcili modeli çok mantıklı olarak önümüze çıkıyor. Performans konusunda MacBook Air M1 özellikle yazılım ve kurgu tarafında gerçekten rakipsiz düzeyde diyebilirim. 15.000 TL'lik fiyatıyla fansız model olmasını da düşünürsek batarya performansıyla, inceliği, hafifliği ve gerçekten taşınabilir olmasıyla beraber de MacBook Air M1 benim en önerdiğim cihazlardan diyebilirim. Bunun dışında oyun odaklı bir cihaz arıyorsanız 15.000-20.000 TL bandında yine Lenovo'nun Gaming IdeaPad serisinden RTX 3060 ekran kartına sahip olan modelleri bulabiliyoruz. Burada eğer oyun odaklıysanız 2022 yılında bütün oyunları çok rahatlıkla en üst grafiklerde oynatabilecek bir bilgisayardan söz ediyoruz. Bunun dışında kasa kalitesi ve soğutma sistemi açısından da bu seri oldukça başarılı. Yani bu cihazı aldığınız zaman en az 5-6 sene boyunca tüm oyunları rahatlıkla oynayabileceksiniz. Eğer video kurgu veya 3D modelleme gibi işlerle uğraşıyorsanız Ryzen 7 işlemcili modeli 19.000 TL'ye alabilirken ama sadece oyun odaklı bir cihaz istiyorsanız bu noktada Ryzen 5'li modeli de 18.000 TL'ye alarak 1000 TL'yi cebinizde tutabilirsiniz. Ryzen 5'te oyunlar için çok fazlasıyla yeterli bir performans veriyor. Bu konuda da sizi kesinlikle üzmeyecektir. Lenovo IdeaPad serisi bu fiyat bandında gerçekten rakipsiz diyebiliriz. Açıkçası bunun dışında 20.000 ile 30.000 TL aralığında çok fazla gönül rahatlığıyla önerebileceğim cihazlar bulunmuyor. Tabii ki MacBook Pro modellerine iş odaklı bir kullanım için kesinlikle bakabilirsiniz. Burada hepsinin M1 işlemcili versiyonlarından bahsediyorum. Onun dışında Windows tarafında bu fiyat bandı biraz karışmış durumda. Şu anda 32.000 TL civarında Asus ROG Strix serisinden çok fiyat performans bir cihaz önümüze çıkıyor. Ryzen 9 serisinden mükemmel bir işlemci ve RTX 3070 ekran kartı ile beraber Asus ROG serisinden bu cihazı alabilmek gerçekten önemli bir avantaj. Burada işlemci performansı ve ekran kartı performansı maksimum düzeyde diyebilirim ve 300 Hz yenileme hızı ile beraber de mükemmel bir deneyim veriyor. Zaten malzeme kalitesi olarak da Asus'un ROG serisinden olduğundan dolayı çok üst seviyede diyebilirim. Kesinlikle amiral gemisi bir laptop aldığımızın farkına varıyoruz. Yani genel toplama baktığımızda Asus ROG Strix modeli gerçekten fiyat performans olarak doların 16,5 olduğunu düşündüğümüzde 32.000 TL'ye sunmuş olduğu özellikler çok yukarıda diyebiliriz. Fiyat performans olarak yüksek bütçelerde alınabilecek en mantıklı seçeneklerden biri. Bildiğiniz gibi benim de kullanmış olduğum MSI GP66 Leopard modeli şu anda 40.000 TL bandında satılıyor. Açıkçası bu fiyatıyla önerebileceğim bir cihaz değil. Burada 32.000 TL'ye Asus ROG Strix almak çok daha mantıklı diyebilirim. Evet, MSI'nin kendine özel bazı avantajları bulunuyor ancak 40.000 TL'yi ona vermektense Asus'un ROG modelini almak 32.000 TL civarında bir bütçeyle. Eğer şu anda bir laptop alacak olsaydım kesinlikle MSI'nin GP66 modeli yerine sunmuş olduğu özelliklere kıyasla fiyatının çok daha uygun olmasıyla beraber Asus'un ROG Strix modelini tercih ederdim. Dostlar, burada bütçeyi 50.000 TL, 60.000 TL hatta 100.000 TL'ye kadar da çıkarabilir miydik? Evet, çıkarabilirdik ancak kaçımız bu bütçeleri bir laptopa ayırabilecek? Bu da gerçekten büyük bir soru işareti. Bu yüzden burada en yüksek bütçe olarak 35.000 TL sınırını belirledik ve 35.000 TL'den 5.000 TL'ye kadar alınabilecek en mantıklı cihazları sizlerle beraber kısaca incelemeye çalıştık. Peki sizler bu laptoplar hakkında neler düşünüyorsunuz? Ve laptop öneri videoları daha sıklıkla gelsin mi? Onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ve Ben Olsam serisinin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.